Safra kesesi ameliyatı çok sık yapılan ameliyatlardan mıdır? En sık ameliyatlardan birisidir genel cerrahide. Peki bunun ne kadarı gerekli oluyor? İyi bir soru. Ee, Şimdi genellikle biz ameliyatları niçin yapıyoruz? Hastaların taşları olduğu için. Ama sadece hastaların taşları olması genelde ana bir ameliyat için gerekçe değil. Yani bir hastanın diyelim ki çoğu zaman biz nerede görüyoruz? Bana öyle çok çeşitli hastalar geliyor. Check-up'a gidiyorlar. Check-up'ta bir anda safra kesesinde taşlar bulunuyor. Ama hastanın zerre sindirim sisteminde problemi yok. Yemek yedikten sonra bir problemi yok. Ne gaz şikayeti var, ne ağrı şikayetleri var. Bu insanları bilgilendirmek lazım. Bu insanların safra kesesindeki taş ne yapabileceğini, nelere yol açabileceğini anlatmak lazım. Ve bunların herhangi bir şekilde bulguları başladığı zaman ve gördüğü zaman hastanın o taşların niye ciddi problem yarattığını anladığı zaman tekrar ama o zaman bilinçli bir şekilde başvurup ameliyat etmesi çok daha iyi olur. Peki nasıl problemler yaratıyor? Şimdi safra kesesi önemli olan bunu bilmemiz gerekiyor. Safra kesesi safrayı üretmiyor. Safra üretimi karaciğerden geliyor. Safra kesesi şöyle diyelim en basit açıklama. Bir yemekten sonra fuzuli kalmış olan safrayı gelecek yemek için depoluyor. Ve bu yani kas torbası. Yani o bir şekilde yemek yedikten sonra tekrar mide genişledikten sonra bir refleksle kendisini sıkıp safrayı boşaltıyor ki iyi bir şekilde böyle ön sindirimimizi sağlayalım. Yani yediğimiz an çünkü tabii ki yani karaciğer böyle fabrika gibi hemen tak diye istediğimiz kadar safra üretmiyor. Bu nedenle bu bir ön sindirim için gerekli olan aslında zamanında iyi bir şekilde üretilmiş olan bir organ. Ama bugünkü günlerde aslında gereksiz bir organ. Niye gereksiz? Çünkü ön sindirim dediğimiz şey şu an artık yemek pişirmekten başlıyor. Taş devrinde herhangi bir şekilde ateş olmadığı zaman biz her şeyi çiğ yiyorduk. Çiğ yediğimiz zaman bir anda böyle yani etimizi ve sebze, meyve ne varsa zamanında taş devrinde herkes çiğ yedi. O yüzden de bir anda o sıkıp da o depolanmış safra bir şekilde 12 parmak varsa boşaldığında o ön sindirimden biz onun sindirimimizi daha rahat yapıyorduk. Ama şu an bize artık bunu gerekmiyor. Çünkü niye? Biz her şeyi yemeği pişiriyoruz. O yüzden aslında siz bir dünyada bütün herkesin safra kesesini çıkartsanız hiçbir problemsiz, ciddi bir problemsiz aslında hayatlarına normal bir şekilde devam edebilirler. Bu nedenle her zaman biz çelişkideyiz. Sadece bir hastanın taşı olduğu için ama hiçbir problemi olduğu için ben bu hastayı ameliyat edeyim mi? Sonuçta ameliyat yine de bir komplikasyon olabilir. O yüzden ben genelde benim prensibim bu ve bu da rehberlerdir geçen bir durum. Yani hastanın herhangi bir şekilde bir problemi yoksa mutlaka hemen ameliyat etmemize gerek yok. Hastayı değerlendirip hastayı bilgilendirmek gerekiyor. Hasta bunu anlaması gerekiyor. Ve ona göre zamanı geldiği zaman, problemler yaratıldığı zaman ameliyata girmek o zaman mutlaka şart olacak. Dediniz ki hani önce hastayı bilgilendirmek gerekiyor. Dolayısıyla hemen koşa koşa da ameliyata götürmüyoruz. Problemi yoksa evet. Peki hangi durumlarda ameliyat şart oluyor? Şimdi ameliyat şöyle şart oluyor. Diyelim ki her yemekten sonra hastaların ağrıları oluştuğu zaman, bir şekilde sindirim problemleri yarattığı zaman, aşırı gaz, aşırı baskı, buradan başlayıp sırta vuran ağrı. Çünkü bunlar her zaman burada bir problem oluyor. Çünkü o problem nasıl oluşuyor? Ben safra kesesi hep bir aptal organ diyorum. Çünkü aptal. Çünkü niye aptal? Bir şekilde kendisini kastığı zaman o içindeki taşlar çıkışı yani safra kesesinin ana safra olduğu, boşaldığı o kanalı tıkadığı zaman insan aslında diyelim ki siz de kapalı bir kapıya sürekli kafanızı vurmazsınız. Yani anlarsınız bir sefer kapalı olduğunu. Ama onun bir refleks üzerinden iyileştiği için o iç safralar bir şekilde sıktığı zaman ve o sıkarken mekanik olarak o yolu kapattıktan sonra onlar sürekli yine de o Allah, evren ne diyelim bana o bir görev verdi. Bu sinyal gelince ben hava basacağım. O onu yapıyor. Onu yaptıktan sonra da bu kramp tarzındaki ağrılar şiddetli problem yaratıyor. Şimdi bunlar hastaya problem yaratıyor, ağrı veriyor. Ama
o taşlar tekrar geri düştüğü zaman o zaman hasta sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor hayatına. Ama bu taşlar düşmezse, o yolu tıkarsa akut safra kesesi iltihabı geliştirebilir. Bu bir ciddi bir sıkıntılı bir hastalık olabilir. Veyahut oradan daha da fazla aşağı girip safra yolundan düşüp de safra yolunun akışımını problemli bir hale sokarsa ve tıkarsa sarılık olabiliyor hastalar. Ciddi problem. O zaman o ağrılı da bir, demin ağrısız ve ağrılı sarılıktan bahsetmiştik. Bu bir ağrılı olabilir. Veyahut da daha da birazcık aşağı inip, çünkü safra yoluyla pankreas yolunun 12 parmak bağırsağı boşaldığı yer aynı. O zaman pankreas kanalını da kapatırsa o zaman hastalar akut pankreatit olup ve bugün ne kadar da çok tıp gelişmiş olsa da bile böyle durumlarda hastalar akut pankreatit nedeniyle ölebiliyorlar. Yani bunları insanlar anlaması lazım ve bunları açıklamak lazım. Ve bu durumlarda tabii ki hiçbir şekilde düşünmeden hastayı en kısa zamanda ameliyat etmek lazım. Ameliyatı da kolay bir ameliyat aslında. Önemli olan şey de bu problemleri varsa hastaların, başladıysa çok fazla bekletmemek. Çünkü bu hep sürekli tekrarladığı için ve o bir sefer başladığı zaman o taş nedeniyle tıkanmalar veyahut kum, biz kumdan daha çok fazla korkarız. Çünkü kum safranın sıvısıyla, o safra sıvısı böyle berrak su gibi düşünmeyeceksiniz. O birazcık böyle sümüklü bir sıvıdır. O kumla beraber beton gibi bir şey oluyor. Onun akışının, yani problem yaratması olanağı çok daha yüksek. Yani o nedenle onlara da daha da çok dikkat etmek lazım. Yani bir taş aslında ne kadar küçükse, yani kuma doğru gidiyorsa o kadar çok tehlikeli. Herkes büyük taşlarım var, problem diyordu ama aslında tam tersi. Büyük taşlar aslında problem yaratmıyor çünkü onlar orayı kapatmıyor. Yani bu nedenle bu hastaları, dediğim gibi, en önemli olan şey bilgilendirmek ve hızlı bir şekilde bu hastaları ameliyat etmek.